Merhaba arkadaşlar. Bu girişle size aslında bütün videonun özetini yapmış oldum. İzledikçe bana hak vereceksiniz. Bu videomuzda sadece yeni çıkan Z6 3'ten değil, bayrağı devraldığı abisi Z6 II ile arasındaki farklardan da bahsedeceğim. Ama sık sık şu an videoyu kaydeden Z9'un da adını duyacaksınız. Böylece hem benim gibi 4 yıla yakın zamandır Z6 II kullanan birinin Z6 3'e geçmesine gerek olup olmadığına bakacağız. Hem de yeni bir kamera satın alma arifesinde olup bu seviyede bir kamerayı kendine uygun görenler için ikinci versiyonun mu yoksa üçüncü versiyonun mu daha doğru bir seçenek olduğunu bulmaya çalışacağız. Bu arada bu gördüğünüzde yeni çıkmış olan Nikkor Z 50mm 1.4. Onun tanıtım videosunu kanalımda ayrı bir video olarak sundum. Detaylarını o videoda izleyebilirsiniz. Şu an izlediğiniz videoda da yer yer bu lense rastlayacaksınız. Çayınızı kahvenizi aldıysanız videomuza başlayalım. Batarya ilk başlığımız olsun. Bazı maddeler ortak olarak çokça soruluyor çünkü. Batarya, çekim süresi de bunlardan biri. Arkadaşlar, batarya ENEL15 tipi bir batarya. Nikon'un bu sınıftaki kameralarında kullandığı tip. Z6 II ya da daha önceden kullandığınız örneğin D500 gibi bir kameranız varsa onun bataryasını sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Z6 III'de Z6 II'deki gibi son sürüm olan 15C modeli geliyor. Ben Z6 II ile kuş fotoğrafı için yaptığım gezilerde bir tam batarya ile eve dönüyordum ama daha yoğun geçen günlerde yedek bataryamın %20-40 kadarını da kullandığım oluyordu. Bataryanızı kendi şarj cihazıyla ya da USB portu üzerinden şarj edebilirsiniz. Ancak şarj olması için kameranın kapalı olması gerekir. Z6 II'de kamerayı kullanırken de şarj edebiliyordunuz. Ancak Z6 III'de böyle bir durum yok. Belki pil sağlığı için bunu engellemiş olabilirler. 15C tipi batarya kapasite olarak yüksek ama her koşulda bir yedek batarya ihtiyacınız olacak. Ki zaten bu konuyu sadece bataryanın bitmesi olarak düşünmeyin. Benim başıma gelmedi ama bataryanız arızalanabilir ya da daha olası olan durum soğuk ortamda daha çabuk bitebilir. Şimdi gelin Z6 III test ettiğim sürede elde ettiğim pil sonuçlarına bir göz atalım. İlk akşam menü ayarlamalarını kendi kullanım tarzımı ayarladıktan sonra bataryayı iyice şarj edip ertesi gün araziye başladım. Tabii ki bu kullanım sürekli denemeler yapmak üzerineydi. 6K, 5K videolar, 4K 120 ve 60 fps videolar, çeşitli fotoğraflar, pre-release modları derken öğleye kadar yaptığım çekimler sonucunda %20 kalan batarya ile eve dönmüştüm ve 1200 çekim gösteriliyordu. İkinci gün %18 ile eve gelmiş ve 1210 çekim yapmıştım. Bir sonraki gün ise Z6 II'deki yedek olarak kullandığım ilk versiyon 15 tip bataryayı kullanmıştım. Bataryaya son baktığımda %16 civarındaydı ve 1150 çekim yapmıştım. Sonra menülerde gezerken batarya farkında olmadan bitti ve son değeri kaydedemedim. Eski tip bataryanın kapasitesi az olsa da yine hatırı sayılır bir çekime izin verdiği görülüyor. Tabii bu çekim süreleri deneme aşamalarında hep göreceli kalır. Menülerde daha çok gezersiniz, ekranı daha çok kullanırsanız gibi. Yine de ilk bakışta Z6 III'ün şarjının Z6 II'ye göre bir parça daha iyi gittiğini söyleyebilirim. Z6 II için yaptığım uzun dönem videomda az öncekine benzer görselleri sizlerle paylaşmıştım. Buraya kadar olan kısımda 15C ve Z6 III ikilisinin gayet iyi çalıştığını, gün içi kullanıma gayet uygun olduğunu, yetmeme durumlarında da yedek batarya ile uygun çözüme ulaşılabileceğini söyleyebilirim. Bataryamızı taktık. Şimdi sıra hafıza kartında. Arkadaşlar sizi detaylarla çok sıkmak istemem ama kameralarımızdan lezzet alabilmemiz için kart konusu önemli. O yüzden bu kısımda biraz yaptığım testleri de sizlerle paylaşmak istiyorum. Tıpkı Z6 II'de olduğu gibi Z6 III'de de çift kart yuvası var. Bunlardan birinde CF Express tip B, diğerinde ise SD kart kullanabiliyorsunuz. Ben bu incelemem sırasında Lexar'ın 128 GB CF Express tip B kartını kullandım. O kartın okuma yazma testi kanalımda mevcut. O videodan izleyebilirsiniz. Bu kartı kullanarak mekanik perdede saniyede 14 kare,
elektronik perdede ise saniyede 20 kare RAW olacak şekilde çekimler yaptım. Lexar kartlara biraz mesafeliyim aslında ancak kayıtlarımı sorunsuzca alabildim. Birazdan bahsedeceğim ısınma konusu dışında bir problem yaşamadım. Gerçekten güçlü bir kart. Z6-3'ün tampon belleği de Z6-2'ye göre çok daha iyi. SanDisk 128 GB CF Express kartımla yaptığım 14 bit çekim testinde her iki kamerada da takılmadan 200 çekime ulaşmıştı. Ancak farkı en güzel, daha düşük yazma hızına sahip SD kartımda görebildim. 128 GB SanDisk SD kartımla Z6-2 14 bit RAW fotoğrafta saniyede 10 kare çekimle 85. karede takılma yaşarken Z6-3'te 14 bit RAW'da saniyede 20 kare çekimde 108 karede takılma yaşandı. Demek onu da 10 kareye çekmiş olsam sorunsuzca 200 kareye ulaşacaktı. Ciddi bir fark. Arazide hiçbir zaman böyle tek basışta 200 karelere ulaşan uzun bir çekime ihtiyacım olmadı. 100 kare bile çekmemişimdir. Yüksek FPS'nin önemi benim için karta daha çok fotoğraf yazmak değil, iki kare arasındaki zaman dilimini kısaltmak yönünde oluyor. Lexar'ın kartı Enrov 6K çekimi hiçbir uyarı vermeksizin kart dolana kadar tamamlayabildi. Ancak SanDisk CF Express 22. saniyede kaydı kesmek durumunda kaldı. SanDisk SD kart ise Enrov ve ProRes RAW kayıtlara hiç başlamadı bile. Ekranda kayıt yapılamaz uyarısı çıktı. Sadece ProRes 4.2.2 modunda kayıt yapabildi. O da 4 saniye sürdü. Ancak bu tarz yoğun işlem yükü ve hız gerektiren çalışmalarınız, video konusunda da üst beklentileriniz yoksa H265 10 bitte 5K 60 fps, 4K 120 fps videolar kaydetmek yeterli olacaksa güzel bir SD kartla fazla işinizi görecektir. Ekonomik yönden de kolaylık sağlayacaktır. Yalnız tavsiyem yine de bu gördüğünüz gibi en az 90-100 MB bölü saniye yazma hızına sahip kartlardan yana olur. Bu benim tavsiyemdi. Bir de Nikon'un kılavuzundaki tavsiyelerini görelim. Listede gördüğünüz kartlar en üst seviye ihtiyaçlar için önerilen kartlar. Lexar kart takılıyken 4K 120 fps video kayıtları aldığım sırada ekranda ısınma uyarısı aldım. Normalde ısınma sürseydi bir geri sayım devreye girecekti. Ancak ben kendim kısa bir mola verdim ve uyarı gitti. Lexar kartı Z9'da da kullanan kişilerin ısınma uyarısı aldığını size daha önceden söylemiştim. Çok da zorlayıcı bir çekim yapmıyordum o an aslında. 4K 120 fps kayıtlar alıyordum. Kesintisiz, sürekli çekimler de değildi. Bu konu aklınızda olsun. Şimdi gövdeyle devam edelim. Arkadaşlar göreceğiniz üzere gövde boyutu olarak arada ciddi bir fark bulunmuyor. Bu benim için bir artı çünkü sürekli yerleri değişmiş düğmelere alışmak, aynı markanın farklı kameralarını kullanırken bile arayış içine girmeyi sevmiyorum. Bir otomobil firmasının Perfect From Beginning reklamını bilmeyenler varsa ufak bir Google araması yapsın derim. Nikon'un bu gövde yapısı, tuş yerleşimi, menü yapısı benim gözümde Perfect From Beginning. Z6-3 ağırlık olarak 55 gram kadar artış göstererek 760'a çıkmış. Z6-2 705 gramdı. Ele oturuş açısından Z6-2 benim için sınırda demiştim. Serçe parmağım kameraya oturuyor, rahatsızlık vermiyor demiştim. Şimdi Z6-3 ufak bir parça daha büyüyerek serçe parmağımı hepten güvence altına alıyor. Kameraya üstten baktığımızda temel yapının korunduğunu görürken iki fark gözümüze çarpıyor. Bunlardan biri kontrol panelinin boyutunun değişmesi ve pil takılı iken kart hakkında sürekli bilgi göstermesi. Diğeri ise bu aydınlatma düğmesinin eklenmiş olması. Z6-2 ile beğenmediğim konular arasında ekran ve düğmeleri aydınlatma yapamama durumundan bahsetmiştim. Tam bu düğmeyle Z6-3'te de konunun çözüldüğünü ummuşken aydınlatma düğmesinin sadece üst LCD ekranı yani kontrol panelini aydınlatmaya yaradığını gördüm. Arkadaki düğmelerimiz yine karanlıkta kalıyor özetle. Gece ve yıldız fotoğrafı ile uğraşanlar için çok da iyi bir haber değil yani. Bu düğmeye belki bir fonksiyon ataması yapabilirim diye düşündüm.
Hemen ilgili menüsüne girdim ama orada da atama yapılabilecek düğmeler listesinde adı geçmiyordu bu düğmenin. Bir diğer fark da pozlama telafi düğmesinin yerinin biraz ISO düğmesine doğru yaklaştırılmış olması. Açma kapama anahtarı da daha yumuşak geldi bana. Benim Z6.2'nin anahtarı kullandıkça sertleşti herhalde diyecekken Z9'un da çok yumuşak olmadığını hatırladım. Z6.3'teki anahtarın hissi gayet güzel. Ön taraftaki durumda bir farklılık yok. Sadece sağ altta bulunan Z6.2 yazısı kameranın üst tarafına taşınmış. Fonksiyon tuşları yine 2 tane olarak geliyor ama atanabilecek özellikler konusunda daha esnek artık. Z6.2'de maalesef her düğmeye her atamayı yapamıyorduk. Yeri gelmişken bir eksikliktir diyemem de ön tarafta ihtiyaç olarak bir düğme daha aramadım değil. Z9'a bu kadar yanaşmış bir kameranın bu kadar fazla fonksiyonu varken menülerde dolaşmaktansa bir düğme kullanımda pratiklik sağlayabilirdi. Aslında o üçüncü düğme Z8'de de yok. Yan taraftaki kulaklık, mikrofon, USB, HDMI ve aksesuar portlar da aynı konumda. Z6.2'de Tip C HDMI kullanılırken Z6.3'te artık Tip A yani bildiğimiz büyük HDMI portu kullanılmış. Bu da mevcut kabloların ucuna takılması gereken bu aparattan ya da bir ucu Tip C, diğer ucu Tip A olan bir kablo almaktan bizi kurtarıyor. Bu aksesuar portu uzaktan kumanda kablosu ve diğer isteğe bağlı bazı aksesuarlar için kullanılıyor arkadaşlar. Diğer tarafta ise kart yuvası kapağı var. Burada tasarım olarak bir problem gördüm. Kapağı açmak istediğinizde askı kayışını tutan bu kulakçıklara takılıyor ve geri gitmiyor. Elinizle kaldırmanız gerekiyor. Merak edip Z6.2'ye baktığımda bu durumun olmadığını gördüm. Arkadaşlar kamera öyle güzel olmuş ki kıskançlığımdan ancak böyle kusurlar bulabildim. Anlayış gösterin. Arka tarafa baktığımızda düğme yerleşiminde ufak bir fark var sadece. Oynatma tuşu ile çekim modu düğmesinin yerleri değiştirilmiş. Ki oynatma tuşunun buraya alınması iyi olmuş. Z9'daki tecrübemden sonra bunun burada daha kullanışlı olduğunu görmüştüm. Bu da güzel bir gelişme benim açımdan. Gelelim gövde konusundaki en büyük farka. Yani LCD ekrana. Arkadaşlar kaç videoda dillendirdiğimi ben bile hatırlamıyorum ama bu işin doğrusu bu bence. Sonunda bu yapıya dönülmesinden fazlasıyla memnun kaldım. Kamerayı kullanmadığımız zaman ekranın bu şekilde korumaya alınabilmesi, aşağıdan ya da yukarıdan yapılan çekimlerde de birçok açıya olanak tanıması şu şekilde. Hatta bence en önemlisi kendimize yaptığımız çekimlerde ekranın bize dönüyor olabilmesi çok önemliydi bence. Bu yapıyı umarım yeni gelecek Z9'da da kullanır Nikon. Tabii ekran gövdeye katlanmış vaziyette açılmadığı için bunu da sağlayacak bir ek çözümle sunulursa ki bu da çok zor değil bence, ekran konusuna bir daha çalışmalarına gerek kalmayabilir. Ekranın parlaklık seviyesi dışında piksel yoğunluğu ya da kalitesi yönünde bir artış göremedim. Teknik detaylarda da böyle bir fark belirtilmemiş zaten. Ama bu dönme özelliği bence fazla yeter, hiç sesimi çıkartmıyorum. Çekim esnasında ekrandaki gösterim Z9'daki gibi dönebiliyor, dikey gösterime geçiyor. Bu da dikey çekimlerde iyi bir yardımcı ama yine sadece fotoğraf modunda çalışıyor nedense. Videoda kullanamıyorsunuz. Gövde olarak bir fark da vizörden geliyor. Bir fark dedim ama öyle böyle değil arkadaşlar. Vizörün yoğunluğu ve kalitesi arttırılmış. Z6.2 vizörüne göre çok daha iyi bir görsel deneyim sunuyor. Astigmatlı gözüme bile çok iyi geldiğini söyleyebilirim. Hem kayıt esnasında hem de kayıtları izlerken harika sonuçlar veriyor. Normalde sadece güneş ışığı problem yaratırsa kayıtlarımı vizörden izlerdim. Artık her koşulda oradan izliyorum. Ben çok ama çok beğendim vizörün kalitesini. Z6.3 hızlı çekim yapan bir kamera olduğu için mekanik perdede kararma yok. Ama kareler arasında bir kesinti hissettim. Daha çok böyle ufak donmalar gibi. Bu da şu an ekranınıza yansıyordur. Elektronik perdede ise kesinti ve donma hissi yok. Aksama olmadan izleme yapılabiliyor.
Arkadaşlar böyle olunca da hareketi çok daha iyi takip edebiliyorsunuz ki Z6-2'den Z9'a geçince en büyük kazanımlarından biri bu olmuştu. Ayrıca Z6-2 videomda bahsetmiştim. Video çekimine başlamadan önce vizör düşük çözünürlükteyken kayda başladığımızda yüksek kaliteye geçiyordu. Z6-3'te öyle bir durum yok. Sürekli maksimum kalitede kullanıyorsunuz. Gövdeye baktıktan sonra şimdi kameranın içine bakalım biraz. Z6-2 o zaman için farklılık yaratan çift işlemciyle donatılmıştı. Expeed 6 işlemciden 2 tane barındırıyordu ve oldukça hızlı işlem yapmaya imkan tanıyordu. Artık Z6-3'te Expeed 7 işlemci görüyoruz. Bu da Z9'da gördüğümüz işlemcidir. Kameranın genel işleyişi, fotoğrafları görüntüleme hızı, videoları kayda başlatma hızı, kayıtları oynatma hızı harika. Çalışmama engel olacak, beni duraksatacak bir durumla karşılaşmadım. Sensörünün önünde bir koruma yok. Lensi çıkarınca sensör karşımıza çıkıyor. Z9'daki gibi bir sensör korumasının artık standart hale gelmesini isterim. Koruma dışında sensörün direkt olarak görünmesi daha kolay tozlanmasına neden oluyor. Nikon klasiği olarak çok güzel titreşim engelleme yaptığını gördüm. Elde 1/5, 1/10, 1/20 gibi değerlerde yaptığım çekimlerde çok iyi sonuçlar aldım. Güneş doğmak üzereyken çektiğim bu kareler bence dengeleme konusunda çok iyi olduğunu gösteriyor. Bu gördüğünüz karede kendi içinde de VR özelliği olan 70-200 f2.8 lens kullandım. EXIF bilgisinde 120-140 mm gibi odak uzaklıklarında çektiğimi gördüm ki 140 mm odak uzaklığında yapılan bir çekimin en az 1/125 saniyenin üzerinde olması istenir. VR video konusunda da çok yardımcı. Normal, sport olarak seçilebiliyor. Hangi yöntemin nerede kullanılması gerektiğini bu kısa videoda size anlatmıştım. O videoyu izlemediyseniz izlemenizi öneririm. Şimdi VR yöntemleriyle ilgili yaptığım çekimleri izleyelim. Ekranın bir köşesinde yine o anki canlı görüntü kaydını göreceksiniz. Bir fark olarak netleme noktasının sabitlenmesi özelliği getirilmiş. 8 stopluk VR'den bahsediliyor. Bu özellik dahili VR özelliği olmayan bir Nikon Z lensi, örneğin bu 50 mm 1.4 lensi kullanıyorsanız netleme noktasının etrafındaki alanı dengeliyor. Ve bu işlemi netleme noktasının konumuna bakmaksızın kadrajın içinde herhangi bir yerde yapabiliyor. Yani öyle söylenmiş. Nikon'un titreşim engelleme sistemi zaten çok iyi çalıştığı için bunu çok hassas bir şekilde deneyimlemem zor arkadaşlar. 400 mm f4.5 lensimi aldığım zaman ilk denememde ekran dondu herhalde tepkimi sizlerle paylaşmıştım. Yani ben hep memnun kaldım VR sisteminden. Unutmadan bu fonksiyon VR özelliğine sahip olmayan bir Z serisi lens takılıyken ve ekranda birden çok netleme noktası yokken etkili olabiliyor. Yani sürekli çalışan bir durum değil. Aklınızda olsun. Arkadaşlar menüleri bu videoya sıkıştırmamak için ayrı ayrı videolarını hazırladım. Fotoğraf, video, özel ayarlar gibi her bir başlığı ve içeriğini kanalımdaki diğer videolardan izleyebilirsiniz. Şimdi biraz fotoğraf detaylarına bakalım. Kameramız yine 24 megapiksele sahip bir full frame kamera olarak karşımıza çıkıyor. Bana en çok gelen sorular 24 megapikselin yeterliliği konusunda oldu. Küçük kuşlar için yeterli olur mu? Crop yaptığımız zaman özellikle ötücü kuşlarda yetersiz kalır mı gibi. Arkadaşlar,
24 megapiksel gayet yeterlidir. Kuş özelinde konuşursak, eğer siz kuşları yakından fotoğraflamıyorsanız 100 megapiksel de yetersiz kalacaktır. Bu işin anahtarı kuşlara yakın olmak. Bu çıkış noktası her zaman hedefiniz olmalı. Onun dışında da portre, manzara gibi konularda da gayet yeterlidir 24 megapiksel. Hele ki sosyal medya gibi mecralara içerik hazırlıyorsanız. Parkta bir ağaca çektiğim fotoğraftaki yaprak detaylarına bakar mısınız? Şu örneklere de bir bakalım. Detaylar ve keskinlik harika değil mi sizce de? Deklanşör hızı elektronik perdede 1/16.000'e uzatılabiliyor. Onun dışında iki kamerada da yine 1/8.000 ile 30 saniye arasında perde hızına sahip. Tabi 30 saniyenin Z6 III'de 900 saniyeye kadar uzatılabildiğini de hatırlatayım. Pre-release capture yani kayıt öncesi çekim modu da Z6 III'de yerini almış. Özellikle hareketin başlangıcını kestiremediğimiz durumlar için çok önemli bir araçtır. Bu özelliğin mantığını size Z9 için hazırladığım videoda anlatmıştım. O videoyu seyretmenizi öneririm. Şu an gördüğünüz ayarları yapıp bu özelliği aktif ettikten sonra deklanşöre yarım bastığınızda kamera arka planda fotoğrafları kaydetmeye başlar. Ne zamanki hareket başlar ve siz deklanşöre tam olarak basarsınız, o anın 1 saniye öncesinden başlayarak fotoğraflar hafıza kartına yazılmaya başlar. Ta ki siz elinizi çekinceye kadar. Ya da ayarladıysanız ayarladığınız süre boyunca. Ben kuşların tünekten kalkışlarında bu modu kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü özellikle küçük kuşlarda o anı kestirmek çok zordur. Biraz mı dedim? Ne birazı kardeşim, canımızı okurlar. Ama şimdi güç bizde. İbre bize döndü bu özellikle. Çekim hızı olarak mekanik perdeyle 14 kareye çekim imkanı verilirken elektronik perdeyle bu 20 kareye kadar çıkabiliyor. Z6 II'de 14 kare hıza çıkmak için 12 bit ve tek nokta AF kullanımı gerekiyordu. Z6 III'de bu kısıtlamayı göremedim. Ayrıca Z6 II'de 12 ve 14 bit RAW seçeneği varken Z6 III'de artık sadece 14 bit RAW seçeneği var. Buraya kadar bile anlattığım birçok özelliğin Z9 ile örtüştüğünü görmüşsünüzdür. Bir de unutmadan RAW artı JPEG çekim imkanına bir de HEIF çekim imkanı eklenmiş. TOM modunu HLG seçerseniz RAW'un yanında HEIF kayıt da yapılabiliyor. ISO Z6 II'de 100 ile 51200 arasında doğal olarak seçilebilirken Z6 III'de 100 ile 64000 arasında doğal olarak seçilebiliyor. Bu 3 kareyi bir arkadaşıma gönderdim ve ISO değerlerini tahmin etmesini istedim. Bana yazdığı sonuçlar gerçeğinden çok uzak kaldı. Ardından 64000 ISO'luk bu kareyi Instagram'da tekrar sordum ve bu gördüğünüz cevaplara benzer cevaplar geldi. Doğru yanıtı açıkladığımda da birçok kişi ağzı açık kalmış emoji ile geri dönüş yaptı. Zor koşullarda kameranın hem ISO olarak hem de titreşim engelleme olarak yanımızda olduğunu bilmek çok iyi. Kameranın ISO başarısına gerçekten hayran kaldım. Görüntüler hem temizdi hem de elde edilen detaylar, yazıların köşeleri, keskinliği çok iyiydi. Siz de benim gibi fotoğrafları %100 boyutta alıp derinlemesine inceliyorsanız Z6 III'ün fotoğraflarından etkileneceksiniz.
Özellikle de yüksek ISO başarısında. Güneş doğmak üzereyken 70-200 f2.8 lensimle çektiğim fotoğraflar. Ben bu kareleri çektikten sonra ekrandan zoom yapıp baktığımda hayranlığımı gizleyemedim. ISO başarısını, titreşim engelleme başarısını göstermek için elde yaptığım birkaç çekimle başlayarak bazı fotoğrafları sizlere göstereyim. Z6 II de gerçekten temiz fotoğraflar üretiyordu. Z6 III ile bu başarının üzerine konulmuş. Hatta Z9'dan daha temiz görüntüler oluşturduğunu söyleyebilirim. Z9'a elbette kötü diyemem ama yüksek megapikselli bir kamera olmasının dezavantajı var gibi ve Z6 III'ün ürettiği kareler biraz daha temiz göründü bana. Özellikle düşük ışıkta test amacıyla çektiğim şu kızıl gerdan fotoğraflarına bakar mısınız? ISO 2200'lere çıkmış ama herhangi bir temizliğe ihtiyaç duymadan paylaşılabilecek seviyede. Ya bu 4000 ISO'lara ne demeli? Fotoğrafik açıdan çok bir şey ifade etmiyor olabilir. Detaylarda kaybolmaya başlamış artık iyice. Ama karenin temiz bir kare oluşu yönünde bana hak verirsiniz sanırım. ...20 mm ile çektiğim bu karelerde de karanlık alanların doyurulabilip parlak alanların baskılanabilmesi dinamik aralık olarak esnekliği göstermek için yeterli sanırım. Bence karanlık ve aydınlık kısımların orta seviyede buluşturulabilmesi gayet başarılı görünüyor. Bunun bir adım ötesi de HDR fotoğraflar çekip birleştirmek zaten. Z6 III 20 mm ile de iyi bir arkadaş oldu. Şu yapraklardaki detaylara bakar mısınız? Deklanşör modunu kullanarak saniyede 30, 60 ve 120 kareye kadar JPEG kayıtlar alabiliyorsunuz. Bu modda az önce bahsettiğim Pre-Release Capture modunu da kullanabilirsiniz. Bu kayıt özelliği de yine Z9'da kullanabildiğimiz bir özellikti. C30 ve C60'da FX yani tam kare ve tercihen DX kullanabilirken C120'de sadece DX seçeneğini kullanabiliyorsunuz. Sonuç kareniz 3984'e 2656 oluyor. Z9'daki gibi yani. Yaklaşık 11 megapiksel. Burada elektronik perdeden bahsettik. Yani mekanik perdenin devre dışı kaldığı durum. Peki, mekanik perdenin çalışmadığı zaman çekimin yapıldığını nasıl anlayacağız? Arkadaşlar, eğer sessiz modu kullanmıyorsanız kamera size çekim anında yapay deklanşör sesleri sunuyor. Onları da nasıl ayarladığınızı ve örneklerini bu videoda belirtmiştim. Ona bir bakabilirsiniz. Bu seslerin yanında ekranda bir de görsel uyarılar veriliyor. Onları da zevkinize göre belirleyebiliyorsunuz. Ben ekranın dört kenarında belirip kaybolan beyaz çizgileri tercih ediyorum. Bu da tabii ki Z9'da gördüğümüz bir özellikti. Bir diğer konuda Z6 II'de geri sayım moduna geçtiğimizde bir süre sonra o moddan çıkıp normal moda geçiyordu. Tekrar girip seçimi ayarlamak gerekiyordu. Z6 III'de bekledim, öyle bir geçiş yapmadı. Bu konu Z6 II'de bıkkınlık yaratmaya başlamıştı. Düzeltilmiş olmasına sevindim. Standart, dinamik ve wide gibi AF alanlarının yanına bir ilavemiz var artık. Z9'a yazılım güncellemesiyle gelen bir özellik olan kişiselleştirilebilir AF alanı modu Z6 III'de de bulunuyor ki bu da önemli bir artı bu kamera için. Mevcutta gelen AF alanları her zaman amacımıza ve koşullara uygun olamayabiliyor. Birazdan bir örneğini göstereceğim size. Kameranın tanıdığı bu esneklik sayesinde AF alanının boyutunu istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Bir senaryo ile durumu size anlatmaya çalışayım. Varsayalım ki en arka şeritten geçen arabaları net olarak çekmek istiyoruz. Bu düzende olduğu gibi otomatik AF seçerseniz, yani ekranın tamamına AF yapacak duruma getirirseniz kamera kadrajdaki tüm araçları algılayabilecektir. Böyle bir durumda AF alanını ince yatay bir çizgi olarak ayarlayıp en üst şeridin yapısına uydurursak sadece oradan geçen araçların algılanmasını sağlatabilir
Böylece istediğimiz keskinlikte sonuçlar elde edebiliriz. Bunu yüzücülerin dikey kulvarlarına karşıdan yapılan bir çekimle de dikey olarak uyarlayabilirsiniz mesela. 3D takip özelliğini de kadrajı istediğim şekilde ayarlamak için kullanıyorum. Onunla da bazı denemeler yaptım. Konu kadrajın içindeyken gayet güzel takip etti. Hatta konuyu kadrajdan çıkarıp tekrar dahil ettiğim ilk denemede kuşu kaldığı yerden takibe devam etti. Ama ikinci seferde dozu abartınca kamera pes etti. Bu kadarı da vicdansızlıktı artık. Ben 3D özelliğini Z9'da bir düğmeye atamıştım. Çekim esnasında fonksiyon tuşuyla bu komutu aktif edebiliyordum. O şekilde kullanabilirsiniz siz de. Artık sadece hayvanlar ve insanlar seçeneği yok. Z6-3'e otomatik, uçaklar ve araçlar modu da eklenmiş. Burada yine uyarımı yapayım. Her ne kadar otomatik seçeneği önceki kameralara göre daha iyi gibi gelse de hangi obje üzerine çalışacaksanız veya hangisi sizin için öncelikli ise onu seçmeniz daha tutarlı ve doğru sonuçlar almanıza yarayacaktır. Hayvanların yanında özel olarak kuşlar seçeneği yok. Ancak Z6-2'ye göre çok daha iyi bir algılama sunduğunu söylemeliyim. Z6-2 insan gözünü algılamada başarılıydı ama hayvanlarda çok iyi başarısı yoktu. Daha doğrusu kedi ve köpekleri algılayabiliyordu sadece. Şimdi Z6-3 onu bir hatta belki 2 adım ileri taşıyarak hayvanlarda da otomatik algılama sunuyor. Kuşlara yaptığım çekimlerde kuşun yakınlığına bağlı olarak çoğu kez kuşun gözünü de buldu. Bu haliyle Z9'un ilk çıktığı zamanki halini hatırlattı bana. Ancak yaptığım çekimleri incelediğimde kuşun gözünün biraz etrafında olan çekimler olduğunu da gördüm. Onlardan birkaçını size göstereyim. İncelemelerim sonunda yine insan gözünün en iyi şekilde algılandığını, ardından kedi ve köpekleri, onların ardında da sıralamada sonuncu olarak kuşların geldiğini gördüm. Taşıtlar genelde kadrajda daha rahat algılanabilecek unsurlar olduğundan onlarda bir problem aklımda yer etmedi. Burada aslında kuşların gözünden bahsediyorum. Kuşlara özel olarak bir algılama biçimi ileriki güncellemelerde gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü bu kameranın üst seviye kameralardan bir eksiği yok gibi görünüyor. Yine de bu haliyle bile Z9'un ilk zamanlardaki performansını gösterdiğini söylemeliyim. Testlerimi elimdeki kamerayı zorlayarak yaptığımı belirtmek isterim. Neler yapabildiğini internette bolca görüyoruz zaten. Nereye kadar yapabildiği benim için daha önemli. Arkadaşlar, Z6-3 elime geçtikten sonra Z9'u hiç elime almadım. Bir nevi Z9 diyeti uyguladım. Bunu hem kıyaslamam gereken asıl kamera Z6-2 olduğu için hem de sizden gelen sorular neticesinde Z9 ve Z6-3 arasındaki farkları daha iyi görebilmek için yaptım. Z6-3 için planladığım çekimleri yaptıktan sonra fotoğraf ve videoda AF konusunda Z9'un daha iyi performans gösterdiğini gözlemledim. Tabii bunu en çok kuşlarda fark ettim. Bazı durumlarda Z6-3'ün takibi kaçırdığına ya da farklı bölgeye kaçtığına rastladım. Obje ekranda ne kadar fazla yer kaplıyorsa objeyi bulma ve takip etme başarısı o kadar iyiydi. Şu an ekranda gördüğünüz gibi kadrajda küçük kalmış bir martıyı bulur gibi oldu ama daha sonra odaklanmayı dalga kırana çevirdi. Ben zaten bu tür durumlar için otomatik alan modunu yani çerçevenin tamamının değerlendirildiği durumu tercih etmiyorum. Lensi hemen yakınımdaki bir sakar makiye çevirdiğimde ise hızlıca kuşu buldu. Algılamasını önce gövde üzerinde yaptı ve ardından kuşun başına odaklandı. Burada kuş kadrajda çok fazla yer kaplamıyor. Küçük bile sayılır. Biraz da sakin hareketler sergileyince göz takibini yapabiliyor. Keza bu yalı çapkını gibi. Bu özel renklere sahip kuş bu kadar uzaktan çekilmez. Herkes onun detaylarını görüntülemek ister ama amacımız bu sefer kamerayı test etmek. Görüldüğü gibi rahatlıkla kuşu bulup kadrajın ufak hareketlerine rağmen takibi sürdürüyor.
Burada da kadrajda iyice yer etmiş bir karabaş martı üzerindeki göz takibini görüyorsunuz. Bu tarz AF tecrübelerimi farklı bir videoda daha geniş olarak sunacağım. Karmaşık planda kuşu bulamama ya da yanılma durumları Z9'da bile oluyor. Olmuyor değil. Ama şu birkaç günlük denemem sonunda Z9 daha kararlı gibi geldi. Aslında amiral gemisiyle kıyaslayınca öyle olması da garipsenemez sanırım. Kuşlara yaptığım çekimlerde kuşlar kadrajda küçük bir yer kaplasa da çoğunlukla doğru bir şekilde bulabildi. Takibini çoğunlukla güzelce yapabildi. Kuşun kadrajda küçük kaldığı durumlarda da az da olsa takibi kaçırma durumu oldu. Ama Türkiye'nin en küçük kuşlarından biri olan ve çalılar arasından pek çıkmayan sürmeli çalı kuşunu başarılı şekilde bulup takip edebilmesi bence AF sisteminin başarılı olduğunu göstermeye yeterli. Hatta şimdi aklıma gelmişken ekleyeyim. Her iki kameranın yakın plan detaylı fotoğraflarını çekerken Z6-3 ile Z6-2'yi fotoğrafladığımda çok daha hızlı AF yaptığımı gördüm. Aynı ortam ve koşulda Z6-2 ile Z6-3'ü fotoğraflarken lens solunması gibi durumları da gördüm. AF alanı olarak pin yani olabilecek en küçük nokta üzerinden AF yaptığımda Z6-3 bir kerede yaptığı kararlı ve hızlı AF ile öne çıktı. AF konusunda hoşuma giden bir diğer konu da bu iki kuşu takip ederken başta hangisine netleme yaptıysam onunla devam etmesi oldu. Aynı durumu bu iki kuşun hızlı takibinde de yaşadım. Bir öndekine bir arkadakine geçmemesi yani kararlılığı da bizler için önemli. Bu gördüğünüz karabatak geçişinde de kuşu hiç bırakmadan sürekli olarak takip etti. O an araba içinde olduğum için hareketim biraz kısıtlıydı, ona rağmen memnun bıraktı. Algılama aralığından da bahsetmemiz lazım. Z9'un da epey önünde olan algılama aralığı -10 ile +19 olarak belirtilmiş. Bu bize nerede yarıyor? Çok daha geniş bir aralıkta AF yapabilme imkanı tanıyor. -10 kısmı düşük ışık koşullarındaki esnekliği ifade ediyor. Örneğin bu karede hamsi kuşu pişiren teyzemizin gözü karanlıkta kalmasına rağmen kamera aydınlık alandaki yerlere değil, onun gözünü bulup ona netleme yapabildi. Bu arada hamsi kuşu da efsane olmuştu. Ben böyle deneme çekimlerine giderim sürekli. AF konusunu özetlersem Z6-3'ü o an elimde olan bütün lenslerimle denedim. 20 mm 1.8, 40 mm f2, yeni çıkan ve size özel bir videoda tanıttığım 50 mm 1.4, 70-200 2.8 ve 600 mm f4. AF konusunda büyük oranda memnun kaldığımı söylemeliyim. Z9'dan aldığı özellikler yardımıyla ve tuş atama esnekliğinin artmasıyla Z6-2'nin önüne geçmiş. Kabiliyetleri artmış. Kullanıcının işini iyice kolaylaştıran hale bürünmüş. Yine de bir parça Z9'un gerisinde kaldığı sonucuna vardım. Bu kadarı da beklenendir zaten. Kameranın donanım olarak hiçbir eksiği yok. Nikon yazılımla ilaveler yaptıkça seviye iyice yükselecektir. Pixel Shift özelliği ilk olarak Z8'de karşımıza çıkmıştı. Z9'a da gelmesini bekliyorduk. Tanışmam Z6-3 ile birlikte oldu. Ama yaptığım çekimlerden çok da bir lezzet alamadığımı söylemeliyim. İyi sonuçlar almanız için konunun tamamen hareketsiz olması gerekiyor. Ağaçlardaki yaprakların sallanması, denizdeki dalgalar, bulutların hareketi bile sonuçların kötü olmasına neden oluyor. Ben en kötü sonuçları denizdeki dalgalar üzerinde aldım. Üretilen sonuçlar da biraz soft gibi geldi bana. En son odamın bir görüntüsünü çektim. Belki iç çekimlerde daha çok işe yarayacak bir özelliktir. Ama dışarıda koşulların bu özellik için çok zor olduğunu söylemeliyim. Sesli not özelliği Z6-2'ye getirilmişti. Ancak şimdi kullanım yöntemi biraz değiştirilmiş. Onu da size kısaca göstereyim. Z6-2'de bir tuşa atama yapıyorduk. O tuşa bastıktan sonra kayıt alıyorduk. Z6-3'te ise tuş atama işlemi kaldırılmış ki bence çok mantıklı olmuş. İstenen fotoğrafa geldikten sonra ay menüsüne girip sesli notu seçiyoruz ve notumuzu sesli olarak WAV formatında kaydediyoruz. İşlem bu kadar. 70-200 için yaptığım çekimden bir kare.
Bu haliyle daha kolay olmuş bence. Ancak yine sadece fotoğraflar için not kaydedebiliyoruz. Videolar için böyle bir seçenek yok. Bu kısıtlamanın nedenini anlayamadım hala. Ayrıca bir not daha. Fotoğraflarınıza sesli not eklemek için kamera her zaman fotoğraf modunda almalı. Kameranız video modundaysa sesli not seçeneği pasif görünür. Bununla ilgili de video sonunda bir notum olacak. En büyük gelişme ve detaylandırma video konusunda oldu belki de. Bu izlediğiniz videoyu hazırlarken Z6-2'nin video seçeneklerine baktığımda tür anlamında tek bir seçeneğin olduğunu görünce şaşırdım. Sadece H264 8 bit seçeneği vardı. Z6-3'te video çekiminde RAW kayıtta 6K 60 FPS'ye kadar kayıt alabilirken normal çekimde 5.4K 60 FPS çekimler yapabiliyorsunuz. Çekimlerinizi SDR ve N-Log olarak ayrı ayrı seçebilme imkanınız var. N-Log çekimler videonun fotoğraftaki RAW karşılığıdır diyebiliriz. Sonradan düzenleme işlemlerini yoğun şekilde kullanıyorsanız N-Log en iyi seçim olabilir. N-RAW kayıtlarını 12 bit olarak alırken H265 kayıtlarınızı 8 ya da 10 bit olarak alabiliyorsunuz ve kameradaki tüm kayıt seçeneklerini dahili olarak yapabilme imkanı sağlıyor. Yani bir kayıt ya da görüntüleme aracına ihtiyaç duymuyor. Bir fark da Z6-2 düğmelerine atanabilen fonksiyonlar özellikle video kısmında çok kısıtlıyken Z6-3 bu konuda alabildiğine zengin. Ve bu tarz esneklikler çekim anında müthiş hız kazandırıyor. Z6-2 kayıtlarını dahili olarak H264 formatında 8 bit olarak yapabiliyordu. Saydıkların dışında ProRes RAW 12 bit, ProRes 422 10 bit seçenekleri de var. Bunlar dediğim gibi Z6-2'de olmayan özelliklerdi. Z6-2 ilk olarak 4K 30 FPS olarak piyasaya sürülmüştü. Sonra gelen güncelleme ile 4K 60 FPS videolar kaydetmemize imkan tanımıştı. Ancak bunu da 1.5x crop yaparak yapıyordu. Kuş fotoğrafçıları için bu ekstra yakınlaştırma güzeldi tabii. Yine de çerçeveyi tam olarak kullanamamak kısıtlama getiriyordu. Z6-3'te 4K 60 FPS'de bu şekilde bir crop durumu olmuyor. Sensörü tam kapasite kullanabiliyorsunuz. Crop faktörü 4K 120 FPS'de karşımıza çıkıyor. 4K 120 FPS görüntülerin lezzeti bir başka oluyor. Görüntülerin yavaşlatılmış halini izlemek müthiş keyifli. Yeni Z9'da 4K 240 FPS gelir umarım. H265 10 bit seçenekleri arasında Full HD 240p çekim imkanı da sunulmuş. Bu da Full HD çekim yapanlar için çok iyi bir opsiyon aslında. En ince detayları yakalamaya imkan tanır ki sosyal medya kullanımı için Full HD çözünürlük zaten istenen değerdir. Z6-2'de 30 dakikalık video kaydı sınırı vardı ama Z6-3'te Z9'da olduğu gibi böyle bir sınır yok. Hafıza kartınız yettiğince çekim yapabiliyorsunuz. 6K 60 FPS olarak çekilen bir 12 bit NRAW videonun bitrate değeri 3730 Mbit/s olarak verilmiş. Megabyte olarak karşılığı saniyede 467 MB'tır. Bu da teorik olarak en az 500 MB yazma hızına sahip bir kart ihtiyacınız olduğu anlamına geliyor. Aksi takdirde videonuz kesintiye uğrayacaktır. Benim yaptığım denemede 12 saniyelik bir NRAW dosya 5.35 GB tuttu. Yani saniyesi 456 MB. Belirtilen bitrate değerini yakalamış. 15 saniyelik ProRes RAW bir dosya ise 4.74 GB tutmuş. Yani saniye başına 324 MB. Kart yazma hızının neden önemli olduğunu bu değerlerle daha iyi anlatabilmişimdir umarım. Videonun girişine Z9'da Exacent'in kartını kullandığımı söylemiştim. 8K 60 FPS NRAW kayıt denememde herhangi bir sorun yaşamamıştım. Kart arayışınız varsa tercihleriniz arasında olabilir.
Bahsettiğim test videosunu da buradan izleyebilirsiniz. Slow motion video çekimi değişmeyen bir şekilde karşımıza çıkmaya devam ediyor. Nikon bu seçenek üzerine hiç geliştirme yapmadı. Hala Full HD olarak 4 ya da 5 kez yavaşlatılmış videolar oluşturabiliyor kameralar. Ancak bu D780'e çıktığından beri aynı şekilde. Pocket 3 4K olarak bunları yapabilirken aynı zamanda ses dosyasını da ayrı bir dosya olarak kaydediyor. Bu yeteneklere sahip bir kamera için günümüz koşullarında yetersiz kalıyor bence. Wi-Fi ve Bluetooth standartları kamerada desteklenirken Z6 III yeni bir ürün olduğundan BT standartı 5.0 olarak geliyor. Z6 II de bu 4.2 idi. Konu bağlantı olunca Nikon Imaging Cloud'dan da bahsedeyim kısaca. Bu yeni altyapı Z6 III'de çalışıyordu sadece. Onunla birlikte gelmişti. Şimdi ona yeni çıkan Nikon Z52 de eklendi. SnapBridge mantığının web üzerindeki karşılığıdır gibi düşünebiliriz özetle. Kameramızı Wi-Fi üzerinden bu sisteme dahil ettiğimizde kameranın güncellik durumunu görebilir, Bluetooth'a gönderdiğimiz fotoğrafları web üzerinden bilgisayarımıza aktarabiliriz. Buraya gönderilen fotoğraflar sınırsız boyutta ancak 30 gün süreyle saklanabiliyor. Çok kısa bir nasıl yapılır videosu hazırlamıştım sizler için, ona bir göz atmak isteyebilirsiniz. Z9'dan alınan yardımcı araçlara da bir bakalım isterseniz. Yüksek çözünürlüklü zoom, kameranın kapasitesini kullanarak zoom yapabilme imkanı sağlıyor bize. Bu tabii ki yazılımsal bir konu ama kameranın potansiyelini kullanarak yapılan bir zoom. Yani optik zoom da diyemeyiz, dijital zoom da diyemeyiz. Videolarınıza görsel detay vermek isterseniz kullanabilirsiniz. Atama yapacağınız tuşlarla ileri ya da geri zoom imkanına kavuşuyorsunuz. Nasıl yapıldığını hızlıca göstereyim ve örneklerine bakalım. Bazı ortamlarda kırpışma etkisi çekimlerinizi etkileyebilir. Bu videolarınızda olduğu gibi fotoğraflarınızda da sorun yaratabilir. İlk olarak Z9'da gördüğümüz bu özellik ile perde hızınızı ışık kaynağının frekansına göre ayarlayarak oluşacak kırpışmayı ortadan kaldırabilirsiniz. Buradaki mantık sabit enstantane değerlerindense çok daha küçük aralıklarla enstantaneyi değiştirme imkanı ile frekansı tam ya da çok daha yakın bir şekilde ayarlayabilmek. Bu özelliği Z9 için hazırladığım videoda detaylıca izleyebilirsiniz. Motion Blend de yine abisinden gelen bir özellik. Arazide çekim anında bilgisayara ihtiyaç duymadan çektiğiniz fotoğrafları üst üste bindirerek farklı sonuçlar elde etmenizi sağlıyor. Nasıl yapıldığını yine buradan izleyebilirsiniz. Z9'dan gelen bir diğer özelliğimiz de netleme kaydırmalı çekim. Ona özel bir video hazırlamış olduğum için burada detaylıca değinmiyorum. O videomu izleyerek gerekli bilgiye ulaşabilirsiniz. Yine Z9'dan gelen bir özellikle manuel olarak netleme yapmak istediğinizde ekranda odak uzaklığını yaklaşık olarak görebiliyorsunuz. Ben bunu çekime başlamadan önce mesafemi iyice ayarlamak için kullanıyorum. Kullandığım 600 mm f4'ün minimum netleme mesafesi 4.3 metre olduğundan ona uygun bir mesafede konumlanmam önemli. Son olarak basamaklı çekim yapmak istediğimizde çekimimizin hangi aşamada olduğunu ekranda görebilmemizi sağlayan bir detay eklenmiş. Böylece çekiminizi daha rahat takip edebiliyorsunuz. Bu Z9'da olmayan bir yardımcı özellik. Evet arkadaşlar, videoyu toparlayalım artık. Tüm Nikon'larda olan bir eksiklikle son sözlerime başlamak istiyorum. Bazı ayarlamaları ya da seçimleri yapmak istediğimizde kameralarımız bize geçerli seçimde ayarlanamaz tarzında bir uyarı verir. Ama hangi ayarı düzeltme gerektiğini söylemez. Örneğin sesli not kaydetmek için
kamerayı fotoğraf moduna almalısınız demez. Umarım bu da Nikon'un kulağına gider ve bundan sonraki kameralarda bizi daha iyi yönlendiren uyarılar verirler. Gelelim asıl konumuza. Z6-3'ü sizlere Z6-2 ile aralarındaki farklara değinerek tanıtmaya çalıştım. Hatta çoğu kez kıyaslamaya Z9'da dahil oldu. Belgesellerde izlemişsinizdir. Genç erkekler sürüde söz sahibi olmak için sürünün başındaki tecrübeli erkeğe kafa tutarlar. İşte Z6-3 tam da bunu yapan bir genç gibi. Ama sürünün başında Z9 var. Benim kullanımım açısından birçok noktada örtüşseler de Z9 bazı artılarıyla yine önde. Yani bana zirveyi soruyorsanız kral tahtında oturmaya devam ediyor bence. Z6-3, 6 serisinin Nikon'un da dediği gibi amiral gemisi özelliklere sahip yeni üyesi oldu. Z6-2 ardından gelen bu kamerayı Nikon çok güzel bir yerde konumlandırmış. Z9 ve Z8'in en güçlü özelliklerden bazılarını almış ki bence en çok lazım olanları. Tabii ki Z9 ekstra özelliklerle yine zirvede olmayı sürdürecek ama fiyat farkını düşünürsek Z6-3 birçok kişi için iyi bir seçenek olacaktır. Z6-2'yi 2 sene kadar ana kameram olarak çok memnun bir şekilde kullandım. Fakat Z9'u satın aldıktan sonra memnuniyetim farklı noktaya ulaştı. O günden beri Z6-2'yi ikincil işlerimde kullanmaya devam ettim. Temiz fotoğrafları, 24 megapiksellik gayet yeterli çözünürlüğü, video kalitesi en büyük yardımcım oldu. Bunların yanında Z6-2'yi aksiyonu bol konularda elime almayı pek tercih etmedim. Çünkü Z9 müthiş özelliklerle donatılmıştı ve o özelliklerin tamamına ihtiyaç duyuyordum. Z6-2 onu şu an kullanma amacımda bana çok iyi hizmet ediyor. Yılların da birlikteliği var, iyi anlaşıyoruz. Ancak Z6-3'te durum farklı artık. Olur da bir gün Z9'u evde unutsam, Z6-3 onun eksikliğini bana hissettirmez. Ancak Z6-2'de cüzdansız, telefonsuz dışarı çıkmış gibi hissedebilirim. Z6-3 öyle güçlü geldi ki uygun bir fırsat bulursam Z6-3'ün getirdiklerinin de bana güç katacağından eminim. Yani sonuçta bu konular en sonunda maddiyatta da şekilleniyor. Elinde Z6-2 olmayan ve böyle bir kamera almak isteyen kişiler video içinde belirttiğim farklara ihtiyaç duyuyorsa tabii ki Z6-3'e yönelsin. Kendi kullanım tarzında yeni bir kamera alacak olsam, ikinci ve üçüncü versiyon arasında kalsam Z6-3 için şartlarımı zorlardım. Hele ki tek kamera olarak kullanacaksam. Aradaki fiyat farkına kesinlikle değecektir. Böylece Z9 lezzetine büyük ölçüde yaklaşmış olurdum. Ama üst düzey beklentileri, detaylı video ihtiyaçları olmayan, belki küçük bir prime lens ile sokakları dolaşan, kuşlar, araçlar gibi obje takipleri ikinci planda olan arkadaşlarım için Z6-2 de hala iyi bir seçenektir. Ben sabaha kadar konuşurum ama bu kadarıyla umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Bahsetmediğim ya da atladığım konular varsa, sorularınıza cevap bulamadıysanız, farklı detaylar sormak istiyorsanız lütfen bana yazın. Z6-3 ile hazırladığım diğer videolara da bakmanızı öneririm. Yine yeterli olmazsa ben buradayım. Görüşmek üzere, hoşça kalın arkadaşlar.